Türkiye'ye? Gazeteci misiniz, nesiniz? Türkiye'nin en batı noktası. Sen şimdi doğma büyüme Gökçeadalısın. Ailen nereli? Manzarası gerçekten şahane. Hangi dersler mesela Türkçe, hangi dersler Rumca? Mesela şu evin güzelliğine bakar mısınız? Renkler vesaire. Hiçbirimiz zengin olmak için dönmedik. Bir hasret, bir aşk, bir sevgi. Kim bilir ne hayatlar yaşandı. Sizin ne varsa hiçbir şeyiniz kalmadı dediğimizde. Beni niye öğretsin? Ben Türk vatandaşıyım. Benim bahçeli kastı, yıktı, Allah Allah. eller gitti. Şikayet etseydiniz bunları. Hiçbir zaman kendimi Yunan tanıtmadım. Ben Burak. Arkadaşlar selamlar. Her zaman söylüyorum ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi diye ve ben de şu anda Türkiye'nin en güzel yerlerinden birinde Gökçeada'dayım. Eski adıyla da 1970'e kadar olan adıyla da İmroz'dayım. Buraya kuzenim Erhan'la birlikte geldik. O da Çanakkale'de yaşıyor. Sağ olsun bana eşlik etti. Hep birlikte bu adanın plajlarını, köylerini ki köylerin birçoğu burada eski Rum köyü gezeceğiz, keşfedeceğiz ve bize çok da öğretilmeyen buranın hüzünlü tarihine de birlikte bakacağız. Biz Gökçeada'da Tepeköy'de kalıyoruz. Eski ismiyle de Agrilya'da. Şimdi size hemen köy meydanını göstereceğim. Burada da bir kahveye oturduk şimdi. Köy meydanı böyle. Tavernalar var burada. Akşama hazırlıklar yapılıyor. Şurada bir çınar ağacı. Altında Rum amcalar. Buzuki. İnşallah geliriz. Hep birlikte eğleniriz. Burası da köyün kahvesi. Biz de kahvelerimizi söyledik. Şurada da muhtarlık var. Köy muhtarlığı. Şöyle içinde hemen göstermiş olayım. Bu kahvenin ismi Madam'ın Asmalı Kahvesi ama işletmecileri Türkmüş. Onu öğrendim böyle ama bu mesela arkadaki taverna Angelikis. Bunun işletmecileri Rummuş filan. Burada böyle biraz bazıları işte Türkler işletiyor, bazılarını Rumlar işletiyor. Neyse fiyatlara geleceğim. Americano 200 TL. Nasıl yurt dışında fiyatları veriyorsam burada da vereyim. Bu yediğimiz Galekto Boreko bizim Laz böreğine benziyor. Bunun fiyatı da 250 TL'ydi. Yani bence yüksek. Yani yurt dışında yediklerimize göre fiyat maalesef yüksek. Bunları belirtmezsem olmaz. Neyse şimdi Erhan ilk defa tadına bakacak bunun. Onun yorumlarını alalım. Kenarından yediğim için biraz kuru gelebilir. Kocaman bir dilimle. Güzelmiş. Gülüşünden belli. Bayağı iyiymiş. Frappen nasıl? O da şahane. Ya da ben çok açım bilmiyorum. Lokma mı bu? Lokma. Angelikis değil mi? Tavernanın sahibiymiş. Gelin siz de yiyin dedi. Normal lokma gibi değil bu. Dün oldu bu. Ha dün yapıldı bu. Tamam ondan. Beyefendi, Erhan sen de dene. beyefendi. Teşekkür ederim. Bu arada Yorga amca buralı 17 yaşındayken ayrılmış buradan. Lokmacılık yapıyormuş Selanik'te. Hala Yunanistan'da yaşıyor ama belki dönecek misiniz Türkiye'ye? Gazeteci misiniz, nesiniz? Yok, Instagram'da, YouTube'da seyahat paylaşıyorum. Evet. Siz yaz kış burada mı yaşıyorsunuz? Burada mı yaşıyorsunuz? Ha, ne güzel. Bugünü böyle sakin sakin geçirdik. Pek gezmedik. Sadece gün batımı izlemeye bir yere gittik. Köyün arkasındaki çok güzeldi. Şimdi karnımız acıktı. Acıktı. Aynen bir meydanda yemek yiyelim. Siparişlerimizi verdik ve geldi. Bu adada oğlak çok meşhur. Çünkü sağda solda zaten keçiler görüyoruz. Oğlak söyledik. 1000 TL ücreti ve porsiyon gayet büyüktü ama tadını merak ettim. Çok iyi. Yanına da Yunan salatası söyledik. 350 lirada Yunan salatası. Bu da güzel. Büyük lirada 250 TL. İsim ne? Alexandra. Alexandra, memnun oldum. Oo.
Teşekkürler. Günaydın. Dünden beri acayip bir rüzgar var. Gerçekten hiç dinmedi ve bir hafta daha böyle devam edecekmiş. Gece duydun mu sen? Böyle. Sürekli devam etti. Değil mi? Vum 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 böyle ses. Bir şeyi göstereceğim. Dünden beri Erhan'la dikkatimizi çekti. Şu çatıların üstüne görüyor musunuz? Böyle taşları koymuşlar. Çünkü rüzgarda bu kiremitler düşüyor diye ama biz dedik taşlar düşmüyor mu? Yok düşmüyor dediler. O da bir acayip geldi ama birçok evde bakın şuradaki evlerde de hepsinde var böyle. Bakın bu adada böyle kedi köpek gibi sağımızdan solumuzdan kuzular, keçiler geçiyor sokak aralarında. Yürürken biraz adayla ilgili bilgiler de vereyim. Gökçeada'nın nüfusu şu anda 10-11 bin civarı ve bu nüfusun sadece 300-400 kadarı Rum kökenli Türk vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ama 1960'lara kadar adada nüfus 6 bin civarıymış ve nüfusun %95'i Rum vatandaşlarımızdan oluşuyormuş. 1960'lardan sonra özellikle 1960-70 arası bu nüfus çok büyük bir hızla azalmış. Zaten 1980'den sonra da bu dediğim sayılara inmiş. Maalesef üzücü. İnsanların kendi topraklarını bırakıp gitmek zorunda kalması. Bunun sebeplerini de anlatacağım. Neyse bakın şöyle sokakları da birlikte gezelim. Şu evler biraz bakımsız ama hala adayı terk etmiş olmalarına rağmen yazları geliyorlar. 20-30 sene birçoğu gelmemiş ama öyle dediler. Tekrardan gelmeye işte 90'ların sonu 2000'lerde falan başlamışlar. Gelince de evlerini tekrar böyle restore etmeye başlamışlar. Erhan şu binayı merak etmişti, ben de. Bakkalmış bu ama en az 50 yıldır kapalı dediler. Tahmin etmiştik zaten öyle olduğunu. 50 yıl önce vefat etmiş. Ha vefat da etmiş bile. Oo. Kilitler falan çok eski stil. Bu da köyün çamaşırhanesiymiş. Böyle çamaşır yıkamaya kadınlar buraya geliyormuş. Bakın başka bir terk edilmiş ev. Bunda en azından ön cephe yıkılmamış. Genelde arka cepheler ve yine böyle kilitleri bile üzerinde. Evlerin içleri hep böyle ahşaplar vesaire. Burası da bizim otelimiz. Şimdi bahçesini ve içinde göstereyim size. Şu anda Yıldız Koy'dayız. Eski ismiyle Kardamos'ta. Hava rüzgarlı olduğu için denizde dalgalı. En çok burada bilinen koy burası. Ama biz burada denize girmeyeceğiz. Daha ileride patika yoldan yürünen Mavi Koy var. Buradan çok daha güzel bence ama birçok kişi oraya yürümeye üşeniyor. Çünkü biraz böyle taşlardan basarak falan da geçiliyor. Onun hemen yanında bir koy daha var. Belki oraya da uğrarız. Hep birlikte bakacağız. Bu arada Yıldız Koy ve çevresi Türkiye'nin ilk sualtı milli parkı 1999 yılından beri. Bakın arkadaşlar böyle yollardan yürünüyor. Uçurumun kenarı ama bence gerçekten çok güzel. Bizde mesela şöyle bir şey var. Buraları görünce ağaç yok diye nedense çirkin olduğunu düşünüyoruz. Ama öyle bir şey yok. Bu da doğanın bir parçası. İlla yeşil olmak zorunda değil. Ne zaman o kötü biliyor musunuz? Mesela bir yer ağaçlıktır ama biz oradaki ağacı rant için kesmişizdir, yakmışızdır. O zaman bu kötü ama bu da bir doğal güzellik. Şu kayalıklar vesaire. O kadar tuhaf bir kayaç yapısı var ki bunlar işte bitkilerin zamanla sıkışarak kayaç haline dönüşmesiyle oluyor. Yani biz yadırgamamalıyız. Yani burada tabii ki bir bitki örtüsü olmaz. Bu gördüğün dağlardaki çalılar zamanla fosilleşiyor. Fosilleştikten sonra baskı altında kalıyor ve böyle kayaçlara dönüşüyor.
koya ulaştık. Erhan tabii biraz şikayet etti yol zorluymuş diye. Abi inanılmaz zor. Ha? O kadar da değil bence. Ha, işletme olmadığı için kendi suyumuzu, içeceklerimizi, biramızı aldık geldik. Bence sen de hiç zorlanmadın ya. Ya zorlanmadım da insan düşünüyor yani. Buraya biri gelse bir kaza olur mu diye. Erhan tabii şimdi oğlu olduğu için Aynen. onunla geleceği Yani anları... gelirken kesinlikle şıpıdık terliklerle gelinmesin. Ayağınızda varsa mümkünse bir spor ayakkabıyla rahat rahat gelirsiniz. Bir de içeceğinizi yanınıza getirin. Çocuklar için sıkıntılı olur. Çocuğunuz varsa buraya gelmeyin ama bakın bizden başka kimse yok. Arkadaşlar deniz gerçekten nefisti. Yani dalgalı ama suyun serinliği falan 10 numaraydı. Biz gitmeden birkaç kişi daha geldi. Biz şimdi başka bir koya gidiyoruz. Aslında bakın bu dağın arkasında bir başka koy daha var ki bence çok daha güzel bir koy oradan. Oranın ismi de Yeşil Koy. Şimdi Erhan yürümek istemediği için oraya gitmedik. Ama ben buraya 2020 senesinde geldiğim zamandan kalma fotoğraf ve videolarını koyacağım. Bence mutlaka gelirseniz oraya da gidin. Tabii böyle yollardan yürüyebiliyorsanız. Çünkü oraya bir de tam böyle bu Mavi Koyun devamındaki kayalıkların kenarından yürüyerek gidiliyor ve inanılmaz dik bir yokuş iniliyor. Ama bence kesinlikle değer. Adanın en kuzeyindeki Yıldız Koy ve Mavi Koy'dan en güneyine Kefalos'a geldik ama burası da dalgalı. Burası zaten kitesurfçilerin kullandığı bir plaj ama denizi de çok güzel. Şu anda dalgalı ama biz önceki gelişimizde gerçekten nefisti. Buraya bir de yurt dışından özellikle Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan'dan da kitesurf tutkunları sıklıkla geliyor. Burada isterseniz işletmeler var, isterseniz de havlunuzu serip ya da sandalyenizi alıp kendinizi denize atabiliyorsunuz. Arkadaşlar rüzgara ve çırpıntılı dalgalara rağmen herhalde bir en az yarım saat denize kaldık. Çıkasımız gelmedi gerçekten. O kadar güzel ki su. Bu haliyle bile böyleyse siz düşünün artık rüzgarsız halini. Tabii şu an saçım başım da rüzgardan dağılmış durumda. Neyse burayı bence çocuklu aileler için burası çok uygun. Çünkü böyle gitgide derinleşmeyen kum bir plaj aklınızda bulunsun. Şimdi denizden geldik, üstümüzü başımızı değiştirdik. Gün batımına Kaleköy'de inanılmaz güzel manzaralı bir restorana gidiyoruz. Gerçekten bence Türkiye'de en güzel manzarası olan yerlerden biri olabilir. Restorana geldik. Manzarası gerçekten şahane ve çok da şık böyle beyaz masalarıyla bize de çok güzel bir köşe geldi. Erhan nasıl manzaramız? Sağda sema direkt. Bakar mısınız şu? Aynen şu Semadirek Adası. Burası da gün batım manzaramız. Siparişlerimiz çok hızlı bir şekilde geldi. Ama önce bir şeyden bahsedeyim. Burada denize yakın bir noktada oturuyoruz. Buralarda yer bulabilmek için birkaç hafta önceden rezervasyon yapmak gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Ahtapot söyledik 900 TL. Deniz börülcesi 350 TL. Giritli 400 TL. Tereyağda karides 800 TL'ydi. Salatamız 500 TL. Bira da 350 TL. Fiyatlar böyle. Hemen ahtapotun tadına bakacağım. En sevdiğim şey biliyorsunuz bütün adalarda ahtapot söylüyorum. Bu arada adalar videolarıma da muhakkak profilime girip diğer adalar videolarıma göz atabilirsiniz. Yumuşak olur mu diyordum. Bizim çünkü Türkiye'de yumuşak yapıyorlar. Çok sert de değil, yumuşak da değil. Ara kıvamda. Deniz bölgesine her daim bayılıyorum. Çok ferahlatıyor. Bunları bitirmeden sizin için bir de karidesi deneyeyim. Manzaradan mı bilmiyorum ama her şey bana çok lezzetli geldi. Yani senin videolarındaki gibi yok böyle pişmiş şöyle pişmiş gibi yorumlarım olmayacak. Daha önce ızgara ahtapot denemedim. Ben daha önce hiç yemedim. Açıkçası seni izlerken çok imreniyordum. Canlı canlı bir deneyelim bakalım. Demin de bakmışsın tadına. Yani şimdi çaktırma onu ya. Ama ben beğendim. Demin unutmuştum. Paçanga böreğimiz de geldi. Tadı nasıl merak ediyorum. Bu da 350 TL'ydi. Artık elimle aldım kusura bakmayın. Vallahi manzaradan mı gerçekten bilmiyorum. Her şey lezzetli geldi bana.
Selamlar. Bugün 15 Ağustos. Gökçeada'da Meryem Ana panayırı var. Bugün Meryem Ana yoğurtçusu. Biz de zaten buna da denk gelelim diye bu tarihlerde gelmiştik. Gördüğünüz gibi merhabalar. Din adamları da geliyor. Panayır var. İkarya videomu izleyenler bilecektir. Böyle akşamları halay çektikleri vesaire bir panayır olacak burada. Panayırda hem şarap hem böyle etler dağıtılıyor. Yemek yiyip bir şeyler içiyorlar. Sohbet, muhabbet ediyorlar. Daha sonra da halaylar çekerek böyle eğleniyorlar. Biz de hep birlikte akşam buna şahitlik edeceğiz. Önden bir bilgi vereyim dedim. Şimdi bizim köyde, Tepeköy'de yaşayan genç bir arkadaşla birlikteyiz. Dün tanışmıştık. İsmini biz biliyoruz ama sen yine söyler misin? Yorgo. Yorgo, kaç yaşındasın? 16. Aa, çok küçükmüşsün sen. Ben daha büyük sanıyordum seni. Peki kaç yıldır burada yaşıyorsun? 2020'de geldim. Oo, 5 yıldır buradasın. Evet. Senin annen baban buralı mı? Babam Tepeköylü ve annem İsviçreli. Annen İsviçreli. Çok Evet. iyi. Peki Gökçeada'da sizin okullarınız var mı? Burada şu an hangi okula gidiyorsun? Tepeköy'ün lisesine gidiyorum. Biliyor musun hangi senede açıldığını lisenin? Ben sana söyleyeyim o zaman. 1960'larda arkadaşlar burayı bir Türkleştirme politikası olunca azınlık okulları kapatılmış. 2013 senesinde önce ilkokul ve ortaokul, 2015 senesinde de lise açılmış. Gökçeada'da tekrar azınlık okulları açılmaya başlamış ve böylelikle zaten daha önce gençler yokken şu an taşınmaya başladı değil mi insanlar? Evet, evet. Peki arkadaşların sadece Rumlar mı? Türk arkadaşların da var mı? Çoğu Rum. Çoğu Rum ama Türklerle de arkadaşlık yapıyorsunuz. Evet. Okulda kaç kişisiniz mesela lisede? Okulda çok az, yani 30 falan. 30 kişi. Kız erkek karışık. Peki merak ediyorum, okulda eğitimleriniz Türkçe mi, Rumca mı? Mix. Karışık. Hangi dersler mesela Türkçe, hangi dersler Rumca? Rumca, Yunanca, Yunanca dersiniz. biyoloji, fizik, matematik, müzik Bunlar ve- Yunanca, Rumca olan dersler. ve beden eğitim. Türkçe olanlar hangileri? Türkçe, tarih ve coğrafya. Evet. Türkiye Cumhuriyeti tarihi anlatılıyor değil mi size de? Evet. Coğrafyada da Türkiye'nin coğrafyası. Şu an kaçıncı sınıfsın? Şimdi 12'ye Son geç. sınıf. Evet. Peki üniversitede mesela Türkiye'de mi okumayı düşünüyorsun yoksa başka bir ülkeye mi gitmek istiyorsun? Üniversite için Yunanistan'a gideceğim. Ne okumak istiyorsun? Tarım, çünkü bizim çiftliğimiz var burada. Ha, sen okuyup Evet. bilgileri alıp tekrar Türkiye'ye döneceksin o zaman. Evet. Ha, Yine bak ne kadar güzel. Yüksel'e döneceğim. Seviyorsun adayı o zaman. Çok. Değil mi? Ama burası gerçekten çok güzel. Bir de tarıma çok elverişli bir ada değil mi? Evet. Siz neler mesela yetiştiriyorsunuz? Zeytin var mı? Var ama bizim de hayvanlarımız var. Hı hı. Aa, Koyun, keçi, at, köpekler, tavuklar. biz bir şey soracağım. Her yerde, sokaklarda keçiler geziniyor. Bunların sahibi yok mu? Yok. Yok mu? Onlar Yok. isteyen alıp kesiyor mu onu? Ne yapıyor? Yok ama serbestler. Teşekkür ederiz bilgiler için. Seninle bir de köyü de gezebilir miyiz? Yorgo'nun babaannesiyle karşılaştık. Merhaba, nasılsınız? Orçun ben. Sağ olun. İsminiz ne? Evlenmeye Eva. Eva. Kısaca evlenmiyor demek zor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Köyünüzü geziyoruz da. Çok güzel köy. Yorgo sağ olsun gezdiriyor. Güzel. Evet. Teşekkür ederiz. Sen bize bilgi veriyordun. Mutfakla şey ayrı mıydı? Evet, burası mutfak, burası da yatak Ana odası. Evet. Peki birçok evde böyle mi bu? Sizin Yok. evde öyle. Evet. Neden acaba? Belki onu sonradan yaptılar. Şimdi kiliseye geldik. Keşkek. Dün yapılan gündüz burada dağıtılıyormuş. Akşam ayrı bir yemek veriliyor. Burada herkes isteyen sıraya girip alabiliyor Evet. bundan o zaman. Arkadaşlar şimdi de bir başka köye, Aya Todori'ye gidiyoruz. Türkçe ismiyle de Zeytinli Köy'e. Buranın en güzel Rum köylerinden birisi. Oraya da hep birlikte gezeceğiz. Çok güzel bir kafe var. Oraya da uğrayacağız.
Zeytinli sokaklarında gezerken size biraz da adanın tarihini anlatacağım. 1923 senesinde Gökçeada ve Bozcaada o zaman kesimleriyle İmroz ve Tenedos Türkiye'ye bırakıldı ve bu adaların nüfusu özellikle İmroz'un %95'i Rumiydi. 1960'a kadar sorunsuz bir şekilde burada mutlu mesut yaşamışlar. Türk nüfus buradaki daha çok işte askerlerden, memurlardan vesaire oluşuyormuş. Sonra 1960'larda biliyorsunuz Kıbrıs'ta gerilimler başladı. Bu gerilimler sonucu Türkiye ve Yunanistan'ın arası da bozulmaya başladı. Böyle olunca Türk hükümeti Gökçeada'daki Rumlara baskı yapmaya başladı. Aynı şekilde Yunanistan hükümeti de Batı Trakya'daki Türklere baskılar yapmaya başladı ve hep benzer şeyler. Neler yaptılar? Mesela bu adadaki Rumların mallarını istimlak etmeye başlamışlar. Bütün işte adanın neredeyse tamamı tarım ve hayvancılıkla geçinirken onların mallarına, mülklerine el konulmuş. Aynı şeyler ama Batı Trakya'daki Türklere de Yunanistan tarafından yapılmış. Azınlık okulları işte bugün bahsettiğimiz o okulları kapatılmış. Kendi dillerinde eğitim almaları yasaklanmış. Sonrasında adaya yine 1960'larda bir cezaevi açılmış. Açık cezaevi ve bu cezaevindeki mahkumlar serbestçe gezebiliyormuş. Dolayısıyla böyle cinayetler işlenmiş, tecavüzler olmuş. Çok sayıda olmasa bile ama bu ada halkında paniğe yol açmış ve yavaş yavaş bu ada halkı hem ekonomik zorluklardan dolayı hem de bu güvende hissetmedikleri için bu adayı terk etmeye başlamışlar ve 1960'larda %95 olan Rum nüfusu 1980'lerde bir anda %3'lere 5'lere düşmüş. Çünkü aynı zamanda adaya Türk nüfus da yerleştirilmeye başlamış bizim hükümetler tarafından. Bunlar işte Türkiye'nin bambaşka yerlerinden gelen insanlar. İşte bir kısmı Trabzon'un bir köyünden, bir kısmı Iğdır'dan, bir kısmı işte Isparta'dan, Muğla'dan bambaşka yerlerden insanlar yerleştirilmiş ve böyle bir nüfus oranında değişiklik olmuş. Bunları da anlatmak istedim. Bu çok üzücü. Neden biliyor musunuz? Şimdi bazı kişiler tepki gösterecektir. İşte aman bir tek onlar mı yaptı, bir tek biz mi yaptık? Mesela benim anne tarafı Bulgaristan göçmeni. Onlar da 1950'lerin başında Türkiye'ye göç etmişler. Çünkü benzer baskıları onlar da Bulgaristan'da yaşamışlar. Yine işte topraklarına el konmuş, işte Türkçe yasaklanmış, dini bayramları yasaklanmış. Bunların hepsi çok üzücü şeyler arkadaşlar. Yani bize yapılan kadar bizim ülkemizdeki azınlıklara yapılanlara da üzülmeliyiz. Şu anda yavaş yavaş dönmeye başlamışlar. Dediğim gibi 2013'te azınlık okulları açılınca nüfusun bir kısmı dönmüş. Bir de şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Mesela bu insanlar Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış ya, hepsi Türk vatandaşı. Yunanistan'la hiçbir ilgileri, alakaları yok. Üstüne bunlar gideceği zaman Yunanistan da kabul etmemiş. Adalardaki Rum nüfus azalmasın diye Yunanistan'a da gidememiş. Bu insanların büyük çoğunluğu Gökçeada'yı bırakıp Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya, Güney Afrika'ya, Kanada'ya, Amerika'ya gitmek zorunda kalmış. Yani çok böyle arada kalmışlar. Ne yapacaklarını şaşıracak durumda. O yüzden şu an burada olan işte yaşlı nüfus yavaş yavaş dönmeye başlamış. Gözlerinde bir hüzün var. Bunu hissedebiliyorsunuz. Üzücü ama genel olarak yine neşeliler. Gayet buradaki şimdi yeni yerleşen Türklerle de güzel anlaşıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Buradaki Türkler de onları seviyor benim gördüğüm. Güzel bir şekilde birlikte şu an yaşıyorlar ama bu insanların yaşadıkları gerçeklerinde farkına varalım. Ben de 2020'de ilk geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum bunlara dair. O dönem merak edip araştırmaya başladım ve sonrasında burada karşılaştığım bir takipçim, Gökçeada'da yaşıyormuş o da, bana bir kitap önerdi. Gonca Altan'ın Rüyaların Öldüğü Ada kitabı. Bu kitapta adada yaşayan Maria adlı bir kadının böyle adadaki 100 yıllık yaşamı kendi hayat hikayesi üzerinden anlattığı bir roman diyelim buna. Çok güzel. Sizin de okumanızı istiyorum. Hatta bu videonun altında yorum yapanlardan 3 kişiye bu kitabı hediye edeceğim. Şimdi bir kahve molası verelim dedik. Zeytinliköy'ün 2 tane böyle kafesi var. Birisi Nostos. Erhan çok güzel bir masa kaptı. İş makinesi biliyor musun? Aa. İş makinesi ayağı var. Ha, çok ilginç. Dıştaki kafe Fenerlum Patri 1. Bartolomeo var. Onun babasınınmış. Kendisi bu köyden ve biz gelirken feribotla karşılaştık. Bizimle aynı feribotta geldi. Bu Meryem Ana kutlamasına gelmiş. Biz onu Fenerlum Patri olarak kabul ediyoruz ama Ortodoks dünyasında fotoğraf çekindik feribotla onu görünce. Bir iki sohbet de ettik. Burası onun köyü. Şu an belki adada yine karşılaşırız. Belli olmaz. Arkadaşlar bu Nostos Cafe 1860'dan beri açık ve o dönemden beri aynı aile tarafından işletiliyor. Şimdi Erhan bize fiyatlardan bahsedecek. Galekta, Böreko mu? Alekta, Muvit mi? Laz böyle diyelim. Evet, bu 240 TL. Daha büyük porsiyon bu arada. Tepeköy'deki uzun inceydi. Daha böyle estetik duruyordu ama bu ya dikkatli bakıldığında daha büyük. Şöyle ucundan bakacağım sadece.
Kesinlikle Hangisi çok daha iyi. Bu daha iyi. Americano da 140 lira ve burada genel olarak birçok şey uygun. Zeytinli daha uygun. Tepegöy'e göre ve porsiyonlar daha büyük. Diamandi ile tanıştırayım. Buranın işletmecisi az önce geldi bize böyle bir şey getirdi. Biz ne olduğunu anlamadık. Denizaltı. Denizaltı ne oluyor tam olarak? Sakız reçeli su içinde. Eski zamanlar sadece bu vardır. Bizim Böyle kafesiyle. reçel. Evet. Tamam. Sakız reçeli yiyorsun, su da içiyorsun. Mide için çok güzel sakız. Bir deneyelim hemen. Gerçekten sakız tadı var. Bunlar sakız arasından mı geliyor? Damla sakız oradan alıyoruz. Sakız reçeli biz yapıyoruz yani. Çok lezzetli. Afiyet olsun. 1860'tan beri burası varmış. Evet, ailemiz. Ama 1860'tan beri hiç mi kapanmamış burası? Bilmiyorum ama genellikle açık idi. Yani biz ne zaman gittik Yunanistan'da. Eski fotoğrafları da var. Siz de Yunanistan'a gidip geri mi döndünüz? Evet, şey vardır burada. Orhan amca, Orhan Karatay. Efsen Karatay babasıydı o. Burada işletiyordu. O işletti bir ara. Evet, 30 sene. Aa, Bir yere değil, çok. 30 sene. Peki siz kaç yaşındasınız? Ben 48. 48. Siz de kaç yaşında gittiniz adadan? Ben Nerede Selanik'te duydum. Selanik'te doğdunuz. Evet, Buraya ne 70'lerde zaman geldiniz? Biraz zor idi burada. Geri Siz geldik kaç yaşında yavaş. geldiniz buraya? Her sene buradaydık. yazları geliyordunuz. Evet, büyük anneler, büyük badedeler hiç gitmedi Onlar burada. gitmedi, anladım. Evet, biz her sene geliyorduk yazlar. Siz tam olarak ne zaman taşındınız? 4-5 sene var. Çok yeni geldiniz. Evet. Türkçe çok iyi. Türkçe ders yaptım, ne yapacak? Geldiğinizde hiç bilmiyordunuz. Yok. Sizin Türk vatandaşlığınız devam ediyor Tabii değil mi? ki. Ben zaten sadece Türk vatandaşıyım. Sizde Yunanistan vatandaşı yok. Yok. Çocuklarda da var. Çocuklara ikisi de var. Neyse teşekkür ederiz Biz bilgiler teşekkür için. ederiz. Çok sağ olun. 70'lerde 60'larda bu fotoğraflar. Bayağı eski. Evet. Okul önünde. Bir de merdiven önünde çocuklar hepsi. Bak kafası nasıl dik vardı. Bir O zaman- olunca kazıtıyorlar. İlaç yoktu o zaman. Bir de bizim kafesi şöyle buyuruyor. Burası da burası. Evet ama o zamanlar içki de vardır yani Alkol de kafesiler şeydi. Taverna yani kutlamak varsa panir varsa her şey burada oluyordu. Yemek de var mıymış? Meze yapıyordu Mezeler. falan. Ne kadar Yemek de var. Teşekkürler Rica bilgiler için. ederim. Erhan Kafe'de otururken ben köyün sokaklarını biraz daha gezeyim dedim. Gerçekten hem çok güzel evler hem de çok güzel böyle manzaralar var. Dağ manzaraları vesaire. Biz Tepeköy'de kaldık bu panayırdan dolayı ama aslında burada da kalınabilir ki burası merkeze daha yakın. Öyle aklınızda bulunsun. Ama bakın bir şeyden bahsedeceğim. Sabahtan beri biz şurada oturuyorduk. Gözüme o kadar battı ki dikkatimi çekti. Ülkemizin her yerinde olan tabela kirliliği maalesef burada da var. Bakar mısınız? Kocaman kocaman tabelalar. Ne gerek var bunları asmaya? Az önce Diamanti ile sohbet ederken dedim bunlara niye engel olmuyorsunuz? Vallahi dedi ben söylüyorum muhtara ama bir şey yapmıyor dedi. Ben de sesleneyim buradan muhtara. İsmini bilmiyorum belki izlerse şu tabela kirliliğini lütfen engelleyin. Şimdi Dimitri amcayla bu köyün yerlisi bir söyleşi yapacağız. Merak ediyorum burada adada köyde çocukluğu nasıl geçmiş? Yaş kaçtı? Hemen hemen 80. 80 maşallah diyelim. Burada doğdunuz Evet. köyde. Ayatodori miydi? Ayatodori. Evet. Ayatodori çünkü daha aşağıda Aha. bir manastır var. İsmi Ayatodori. Oradan alıyor manastırdan. Sizin çocukluğunuz nasıl geçti burada? Neler yapıyordunuz çocukken? Daha mı güzeldi, şimdi mi daha güzel? Çok iş vardı. Tabii. Bir yandan okula gidiyoruz. Aha. O bizim gördüğümüz ilkokul vardı. Oraya mı gittik? İlkokul merkezde Aha. bir taş bina var. Tam ortada bizim eski ortaokul orasıydı. Okul biter bitmez babam çiftçiydi. Aha. Dağ, Dağa gidip çiftçi, keçi, hayvan. koyun, bağ, bahçe, Neler ekip biçiyordunuz? buğday. Ve inanmayacaksınız o zamanlarda 8.000 kadar nüfus vardı. 8.000. Oo, Evet bayağı. ama karnımızı doyurabiliyorduk. Ada kendine yetiyordu o zaman. Evet Cılığıyla. çok az saman geliyordu karşıda. Peki suyu nereden sağlıyordunuz? O zamanlar suda zor ya, kuyu mu vardı? Kuyu ve kaynak suları. Kaynak suyu da var adın. Evet. Yani ne kadar güzel. Evet. Şu anda da var mı acaba hala? Şu an kurudu mu? Var köyün etrafındaki Aha. suları karşıda
dağı var. Aha. Bu dağdan gelenleri Bu dağlardan geliyor. topladık. Şu anda içiyoruz. Aa, evet. ne kadar güzel. Bir şey soracağım. Yıllarca adadan uzak kaldınız. Hangi sene gittiniz? Ne zaman geri döndünüz? 74'te gittik. 74'te. Birinci ve ikinci Atilla arasında hareketi böyle isim verdiler. Ha. Kıbrıs'ta. Ben o arada korktum. Durum çok kötüydü. Evet. Okudum hikayeleri, izledim, okudum. Çok üzücü. Devlet politikacıların şeyi halkı etkiliyor. Yani olaylarla ilgisi olmayan Aynen, halk aynen. etkileniyor maalesef. Acı kimdeyse aynıdır. Evet. Sizin mesela bunları yaşadığınız aynı dönemde de Batı Trakya'daki Türkler de benzer baskı görmüş. Türkiye'de Gökçeada'da, Yunanistan'da işte Gümülcine'de, İskeçe'de. Hep bunlar çok üzücü yani. Kimsenin bir suçu yok bunda. Politikacılar anlaşamıyor. Olan halka oluyor. Bu olaylar Kıbrıs yüzünden Evet. oldu. Evet. Buranın insanıyla Kıbrıs'ın bir alakası yok aslında. Siz Türk vatandaşıydınız burada. Cumhurbaşkanı özel televizyonda çıktı. Bize demiş ki geri dönün, biz sizinle yanlış yaptık. Ha, Özal demiş bunu. Bilmiyordum mesela. Evet. Sonra şimdiki Cumhurbaşkanı 2 defa televizyondan bize geri gelin, bizimle çalış demiş. Evet, okulları da Evet. açtılar. Hepsine izin verildi. Siz hangi sene İzin- döndünüz Türkiye'ye? 9'da. Yok, 2009. 2009. Ha, yine 16 sene olmuş. Mutlusunuz burada şu an. Hayır, Değil misiniz? Neden? pişman oldum. Aa, neden? Burada yaşamak zor. Çünkü çeşit çeşit insan var adada. Sizin daha önce hiç tanımadığınız, bilmediğiniz. Gelenlerin çoğu bir şeyler katmaya çalışıyor. Devlet bize dokunmuyor. Bu sefer milletten rahatsızlık Aa, var. ne yapıyorlar? Geçenlerde bir bahçem vardı. Ekmeğe gidiyorum. Bak, bahçe yok. Ne olmuş? Allah Allah. Alttaki adam hız almış, kendi yerine girmek için benim bahçeyi kazdı, yıktı. Allah Allah. Eller gitti. Şikayet etseydiniz bunları, ama sonuç alamıyorsunuz etseniz de mi? Yani bu bakış çok şey anlatıyor. Üzücü yani. Yani böyle olaylar. Öbür yandan o adada utanacak bir şey oluyor. Hayvan hırsızlığı. Aa, Canlı yapılıyor. ve koyun keçi. Benden babamdan kalma hayvanlarım var, koyunları. Bitirdiler beni, bitirdiler. Çaldılar mı hepsini? İşte 400 koyundan ancak 100 parça sattım. Peki onlara bakacak, çalmamaları için birisi yok mu? Ben baktım, Ha, siz bakıyorsunuz. bir komşu vardı, orada yatıp kalkıyor. Ha. Mani olamıyor. Yani Evet, kısaca evet. size huzursuzluk veriyorlar burada. Evet. Üzücü vallahi Evet. yani. 62'lerde hükümet İmralı yasada İmralı mıydı? Orada ağır ceza yemiş adamları buraya Buraya getirmiş. açık cezaevi. İyi ki savcının evine girildi. Böyle duyduk. 3 gün sonra topladılar. Ama 3 gün içinde Her şeyi yaptılar. Çok üzücü. maalesef olur mu böyle demokrasi olan bir memlekette böyle hareket? Bir de Maalesef. o planın, o kanunun ismi eritme planıydı. Beni niye eritsin? Niye? Ben Türk vatandaşıyım. Evet. Buranın Bunu vatandaşı. anlayamadım. Kimse anlayamıyor. Bak, ben balyoz mahkemesini izledim. Bir general öyle konuştu ki Doğru. hakim soruyor, İmroz'da ne yaptınız? Ya diyor, biz ne yaptıysak Rumların gitmesi için yaptık. Ha, söylüyor. Söylenir ve biz biliyorduk ama bunu duyunca çok etkilendim. Teşekkür ederiz bilgiler için. Böyle değerli anılar. İnşallah bunlar Hoş arşiv olarak şeyler. kalacak. Söylemedim, kusura bakmayın. Daha neşeli konuşmak gerekirse başka bilgiler de var. Hı hı. Ya ama yani yoruldukça Evet. Aklınıza da geliyor. Ne? Travma yarattı bunlar.
Teşekkür ediyoruz söyleşi için. Hüzünlü oldu biraz ama gerçekler bunlar. Evet. Herkes Yani öğrensin. bilinç. Evet, evet. Size gerçeği Öğretilmiyor. anlatmıyorlar. Aynen. Zaten işte anlatmak için de bu videoları çekiyoruz. Şimdi bir de Arasya Kafe'ye göz atalım. Böyle. Burası demiştim Patriğin, Bartolomeo'nun babası işletiyormuş zamanında diye ama tabii şimdi bir tanıdıklarına, yakınlarına devretmişler. İçi böyle. Burası eskiden bir de berber miydi? Hem berberlik hem de kahvehane beraber yapıyoruz. İkisi berabermiş. Şu da eski berber koltuğu burada hala duruyor bakın böyle. Bayağı eski. Şu malzemeler de öyle. Bakın bunlar da kafenin eski fotoğrafları. Bakın şurada da berber köşesi. Şimdi Arasya Kafe'de de bir Galakta Bureke söyledik. Buranınkinde tadı nasılmış? Bakalım. Bu da 240 lira. Sonrasında sizi Zümre ile tanıştıracağım. Bu da çok güzel. İlginç bir şekilde her yerin yaptığı börek daha farklı. Evet, tadı çok farklı. Evet. Evet, değiştirerek yapıyoruz Evet. çünkü. Zümre seni tanıyorum şimdi. Kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. 18. Bugün köyde Yorgo diye birisi var. Ben de onu 19-20 falan sanıyordum. O da 16-17 yaşındaymış. Çok şaşırdım. Öyle Bu oluyor. köyde böyle herhalde. Herkes büyük duruyor. Sen şimdi doğma büyüme Buralıyım. Gökçeadalısın. Ailen nereli? Annem Iğdırlı, babam Hataylı. Hı hı. Onlar ne zaman gelmiş Gökçeada'ya? Annemler çok eskiden gelmiş. Yani adanın yerlilerinden diyebilirim. 1970'lerde mi? 60 Daha sonları. öncesinden Aha. bile olabilir. Bütün bir köyü mü taşımışlar? Bu hani Trabzon'dan köy gelmiş vesaire. Sizinkiler nasıl gelmiş? Bizimkiler küçük bir ailelermiş. Aha. Kendileri oradan göç olarak gelmişler. Ha, kendi istekleriyle Evet, gelmişler. istekleriyle gelmişler. Gelirlerken burada gemi falan yokmuş Aha. o zamanlar. Peki Botlarla. bir şey böldüm lafını. Tabii. Hiç sordun mu? Nereden akıllarına gelmiş Gökçeada'ya gelmek? Sordum ama yani hiçbir fikrim yok bu konuda. Çünkü yani çok tuhaf bir şekilde Aha. Türkiye'nin En en doğusundan doğusundan en batısına kadar Evet. gelmişler yani. Çok değişik, çok Gerçekten. farklı. Baban Hataylı, onlar burada mı tanışmış? Onlar burada tanışmışlar, Ha, evet. Sen peki kendini adalı mı hissediyorsun? Hataylı mı, Iğdırlı mı? Ben kesinlikle buralıyım. Burası, Evet. Buranın kültürünü aldın, ada Kesinlikle. kültürü. Hı hı. Peki mesela burada Rum arkadaşların da var mı? Sadece Türklerle mi arkadaş? Rum arkadaşlarım da var kesinlikle. Aha. Karşı tarafta Dimitri var. Belki Aynen, tanışmışsınızdır. evet, o da tanıştık. benim arkadaşım aynı zamanda. Rumlarla çok iyi arkadaşlık Aha. yapabiliyoruz. Kendileri de çok iyi insanlar. Tepeköy'dekilerin Türk arkadaş sayısı daha az. Orada çok Evet. olmadığı için ama burada biraz daha Fazla. Evet. Evet, daha Peki iç bu köyde içeyiz. mi yaşıyorsun, merkezde mi? Merkezde. Merkeze iş için gelip gidiyorsun. Evet. Ne kadar güzel. Peki üniversiteye falan gitmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum bakalım. Çanakkale'de mi okuyacaksın, başka şehirlerde Yani mi? başka şehir düşünüyorum Ha, ama bakalım. İnşallah gönlünce bir bölüm olur. Umarım. Ama ne kadar takdir ettim bak, böyle genç yaşta kafede böyle çalışıp kendi kazancını sağlaman da. Böyle adaya sonradan yerleşen birileriyle de konuşmuş olmak istedim. Hani onlar ne hissediyor vesaire diyor. Artık zaten annem baban da buralı hissediyordu Evet, değil mi? buralı. Onlar Annem burada doğmuş zaten. Ha, o da zaten, annen de buralı. evet. Yani siz ailecek artık onlara da yeni Gökçeadalılar diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çok Rica sağ ol. ederim, ne demek, her zaman. Kendi köyümüze yani Tepeköy'e döndük. Şimdi Panayır'a gideceğiz ama bayağı da geciktik gibi muhabbet çünkü. Biz biraz böyle tabii astrolist gibi arkadan gelmeyi seviyoruz. Aynen. Zeytinli esnafı daha böyle Aynen. misafirperver gibi geldi bana. Kesinlikle öyle. Burada biraz daha ticari buradakiler kötü odaklı. değil. Evet. Daha turistik gibi sanki. Aynen. Çimune katrio gronon, çimune katrio gronon. Panayır'dan çıkıp şimdi yine böyle köy meydanına geldik. Bir değerlendirmesini yapalım dedim. Ben böyle başta bir korkmuştum turistik olur mu diye. Ama korktuğum gibi çıkmadı. Gayet eğlenceliydi. Böyle insanların %50'si falan, hatta daha fazla buranın Rum halkı, geri kalanında Türkler de vardı. Hep birlikte herkes eğlendi. Bizim Erhan'ın bu ilk panayırıydı. Bakalım ne düşündü merak ediyorum. Abi bir köy düğünü bu aslında görünüş olarak, Gibi değil onu mi? bilmesen köy düğünü dersin ama müziklerden bir şey anlamıyorsun.
yapamıyorsun. Öyle bir köy düğünü yani, anladın mı? Öyle Ama girmeye cesaretin yok. bir yandan ritimler benziyor. Benziyor, Sözler Türkçe değil. Aynen. O noktada bir şey oluyorsun, böyle bir tutukluk geliyor, araya giremiyorsun. Aslında girebilirsin de kimse bunu yadırgamıyor. Güzeldi yani, eğlendim bayağı. Sen girmedin ama halaya. Giremedim. Yani çekindim, bozarım halayı diye. Ne olacak? Ben giriyorum böyle halaylara hep ki uyduruyorum. Bir şeyler yapıyoruz. Yani evet, belki biraz kafanın daha rahat olması gerekiyor. Ama bak psikolojik baskı oluyor çünkü dikkat ettim. Gençlerin hepsi çok profesyonel gibi oynuyor böyle. Evet, işte onları görünce Evet. oluyor. Hani spor salonuna gidersin de çok iyi vücut yapan yanında Aynen. spor yapmak Gibi, zor gelir ya. gibi, aynen öyle. Şimdi çocuğun yanında yapamadım Ama yani. bende mesela dans yeteneği maalesef yok. Ben de oynayabilmek isterdim folklor. Sen Oynadığımız zamanında yaptın mı? anlarda oldu. Şimdi mu? oraları da... Yapardın o zaman sen. Hayır, onu demiyorum yani, bir girdik Ha diye evet biliyorsun. evet. Kısa Ablamızla girdik. oynadık yani. Ablayla sağ olsun güzel oynadık. O abla da daha önceki ilk günde de vardı, hatırlarsınız. Adanın neşesi gibi değil mi? Neşesi gibi her Öyle. yerde var. Allah Yani- neşesini bozmasın diyelim. Amin inşallah. Güzel bir gece geçirmiş olduk. Evet, şahaneydi. Arkadaşlar günaydın. Sabah erkenden kalktık. Uğurlu'ya geldik. Eski adıyla Livunya'ya. Bu gördüğünüz Uğurlu plajı adanın en batısında ve bu tarafımızda da Gizli Liman var ve şu arkada gördüğünüz burnun arkası da İnceburun, eski ismiyle Avlaka. Türkiye'nin en batı noktası. Ülkemizin en batısı. Ülkemizde güneş en son buradan batıyor. Bu bilgileri vermek istedim. Size şimdi daha detaylı görüntüleri de göstereceğim. Önce Gizli Liman, sonrasında da Uğurlu ve biz burada gördüğünüz büyük plaj yerine şuradaki kayalıklardan denize girmeyi tercih ediyoruz. Arkadaşlar Erhan dedi ki şimdi bu dalgalar kayalıklara doğru geliyor, bizi oraya çarpar dedi. Evet tabii, kaya Evet. vurur. Ya, geri vites yok. Orada girmeyelim dedi. Korktuğu için değil. Asla, asla. Yanlış anlaşılmasın. Lütfen. O yüzden Gizli Liman'da Erhan cesur bir adamdır. Asla korkmaz. Denizden, kayalıklardan. Yanlış anlaşılma olmasın. Şurada bakın, buraya ineceğiz. Buranın inişi bu şekilde, şuradan ineceğiz. Erhan'ın tehlikesiz bulduğu yer desek de inanmayın. Denize girip çıktık. Gerçekten su pırıl pırıl, nefis ve bizden başka sadece 3-4 kişi var. Onlar da sonradan geldi. Sabah saatlerinde gelmek o yüzden güzel. Neyse su çok güzel ama taşlar büyük olduğu için denize girmesi biraz zor. Aklınızda bulunsun. Çocukların girmesi özellikle zor olabilir burada. Mavi koyda da büyük taşlar vardır ama bu kadar zorlanmamıştık. Bakın temizliğini bir de şöyle göstereyim. Elimi suyun içine soktuğumda dalgaya rağmen suyun üstündeymiş gibi duruyor. Hep bu testi yapıyorum farklı yerlerde. Buranın ismi Gizli Liman demiştim ya. Gerçekten burası böyle korunaklı, gizli bir liman. Her yerde rüzgar olmasına rağmen burada onu çok hissetmiyoruz. Bir de Rum amcalar geldiğimizden beri anlatıyor. Gökçeada'yı terk etmek zorunda kaldıklarında Yunanistan onlara vize vermemiş. O yüzden buradan teknelerle gizlice, yani galiba akşam vakitlerinde, tam karşı tarafta Yunanistan'ın Limne adası var. Buradan oraya kaçmışlar. Şimdi Dereköy'e gidiyoruz. Yollarda acayip güzel manzaralar var ve her yer böyle ekilmiş tarım alanları. Çünkü bu ada çok verimli bir ada. Adada neredeyse her şey yetişiyor. Bir tek işte tropik iklimlerde yetişen kahvedir, işte pirinçtir. O gibi ürünler yetişmiyor. Onun dışında her şey var ve zamanında bu adanın halkının %95'i tarım ve hayvancılıkla geçiniyormuş bu Rumlar gitmeden önce. Ve onlar gittikten sonra şöyle bir şey olmuş. Biliyorsunuz buraya işte Türkiye'nin farklı yerlerinden, Trabzon'dan, Iğdır'dan,
Siirt'ten insanlar yerleştirilmiş ve bu kişiler zeytin kültürüne hakim olmayan kişiler, zeytinliklerin arasında incir ağaçları varmış ve bu incir ağaçlarını kesmeye başlamışlar. Erhan, neden kesmişler? Bir Rum amcamızdan dinledik bu hikayeyi. Zeytinliklerin arasında bilinçli olarak bırakılan incirler varmış. Bu incirler de ilk olmadan önce küçük bir incir yaparmış ve bu incirin de arkasından küçük tatlı bir sıvı gelirmiş. Ve o sıvı aslında sinekleri çekiyor kendi üzerine ama bunu yiyen sineklerse ölüyor. O esnada aslında incire baktığında etrafında çok fazla sinek var. Bizde zaten hep bir incir sinek yapar diye bir şey var. İncir sinek yapar diye biz de düşünüyoruz. Aslında incir sinek popülasyonunu engelliyor. Daha doğrusu düzenli kılıyor. Tekin buraya gelen zeytinciliği de pek bilmeyen insanlar da incire de karşı bir ön yargıyla sinek topluyor diye kesmeye başlamışlar. İnciri kesince bu sefer ne olmuş? Sinekler çoğalmaya başlamış. Bu sefer zeytin üretimi azalmış. Çünkü bu sefer daha dalında olmaya başlayan zeytinleri sinekler tırtıklamaya başlamış. Şu anda günümüzde baktığınız zamansa zeytinlikler çok azalmış durumda. İncir neredeyse hiç yok. Uğurlu zeytinlikleriyle bilinen bir yerken şu anda çok az. Peki sonradan acaba yine ekmediler mi? Ekseler ve tabii o incir ağacının yetişmesi belki. Tabii. Yani incir vakit tabii ki alıyor. arsızdır, çıkar ama bilinçli olarak zeytinliklerin arasında kalmadığı için zeytinlik de kalmamış, incir de kalmamış. Üzücü. Arkadaşlar şu an Dereköy'deyiz. Eski adıyla Sinihudi. Burası zamanında Türkiye'nin en büyük köylerinden birisiymiş. 1950 kadar nüfusu varmış ve köyde 22 tane kahve, 2 tane sinema ve çok sayıda işte berber, bakkal, terzi vesaire gibi şeyler varmış, esnaf. Ama şu anda gördüğünüz gibi bu köy terk edilmiş durumda 1960'lardan beri. Şu anda kalan galiba böyle bir 150-200, en fazla 300 kişilik bir nüfus var diye biliyorum. Onların da yarısından çoğu sonradan adaya yerleştirilenlerden oluşuyor. Ama daha önce geldiğimde de böyle hissetmiştim. Bu köy bana inanılmaz bir hüzün veriyor. Hani diğer köyler daha küçük olduğu için işte Zeytinli olsun, Tepeköy olsun. Orada biraz daha böyle yaşamı hissedebiliyorsunuz. Geri dönenler var ve küçük köyler olduğu için şey hissettirmiyor yani böyle bir yalnızlık. Burada ise bu terk edilmişlik ruhunu acayip bir şekilde hissediyorsunuz. Ya benim hüzün mü diyeyim artık bilmiyorum. Daha önce geldiğimdeki hisleri şimdi de hissettim. Belki o video görüntülerini görünce siz de buraya gelmeden bile hissedebilirsiniz. Düşünsenize zamanında burada inanılmaz bir yaşam, canlı bir hayat varmış. Ama şu anda terk edilmiş ve 1960'larda gitmiş olan insanlar şu an geldiğinde işte 80, 85, 90 yaşında köylerini bu halde görüyorlar. Yani o canlılık gitmiş, insanlar gitmiş ve terk edilmiş binalar gerçekten çok üzücü. Bakın arada böyle restore edilmiş evler de var. Ya Rumlar gelmiş restore etmiş ya da satmış olabilirler. Yeni alanlar restore etmiş olabilir. Eski nesiller mümkün olduğunca evlerini satmamış ama şu anda mesela Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya taşınmış olanlar var ya, onların 3. nesli bu adayla bir bağları kalmadığı için, duygusal olarak bir bağ hissetmedikleri için onlar yeni satmaya başlamış. Zaten şeylerde ona üzülüyordu buraya gelen, geri dönen Rum amca ve teyzeler. Gençler çok umutsamıyor, artık satıyorlar diye. Dereköy sokaklarında gezinirken size mübadele konusuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü birçok kişinin bu konuyu bilmediğini fark ediyorum. Mübadele arkadaşlar 1923 senesinde Türkiye ve Yunanistan arasında bir anlaşmayla yapılan nüfus değişimi. Yani bu anlaşma sonucunda Anadolu topraklarında yaşayan 1 milyondan fazla Rum Yunanistan'a göç ettirildi ve Yunanistan'da yaşayan 500 binden fazla Türk de Girit, Selanik gibi yerlerden Türkiye'ye göç ettirildi. Bu bir zorunlu göçtü ama devletler arası anlaşmayla yapıldı. Bundan muaf kalanlar sadece Gökçeada ve Bozcaada'daki Rumlar ile İstanbul'daki Rumlar ve Batı Trakya'daki Türk nüfusu idi. O dönemde Rodos ve Kos adaları İtalya'ya bağlı olduğu için Yunanistan toprağı değildi. O yüzden oradaki Türkler İtalyan vatandaşı olduğu için onlar da otomatik olarak bu nüfus değişiminden muaf kalmış oldu. Bu aşağılarda daha bakımlı evler var ve şurada da bir kilise var. Erhan'ı kaybetmiştim galiba. O bu kafeye oturdu. Ben de hemen bir şeyler içeyim. Vallahi yemin ederim susadım, yoruldum.
Evin aşağısında böyle köyün eski çamaşırhanesi var. Burası köyde ortak bir çamaşır yıkama alanı. 9 tane ocak var. Bunlar suyu ısıtmak için kullanılıyormuş. Suyu ısıttıktan sonra şu gördüğün oyuk kayalar var ya, orada ısıttığı suyu ara ara buraya çekerek burada sıcak suyla çamaşırı bu şekilde ovuyorlar. Ya bunlar da örnek veriyorum kendi sabunu var, kullandığı diğer eşyalar var. Bunları raf gibi buraya koyuyor. Yani karışmıyor. Her ocağın bir tane kare nişi var. Yine aynı zamanda buradan dolduruyor suyu. 2 tane su doldurma yeri var. Çeşme. Tabii burada şimdi biraz günümüzde güncellenmiş hala. Buradan boru çekmişler ama normal şartlarda burada su akıyor. Burada da sabun yerleri yine şeyler var, raflar yapmışlar. Akan su da aşağıya doğru akıyor. Bakın eski evlerden biri, zemin taşları bile duruyor. Kim bilir ne hayatlar yaşandı. Bakın eşya bile var ve o dönemden kalma gibi. Öyle geniş göstereyim. O dönemden kalma mobilyalar bile duruyor. Bakın üst kata çıkamadığı için insanlar kapı vesaire de yerinde duruyor. Bu da evin giriş kapısı. Bakar mısınız? Şunu açsana bir Erhan. Şöyle işlemesi bile tam açılmıyor aman. Herhalde ilk biz açtık şunu. Herhalde. Kapı motifleri bu şekilde. Bakın bu evin boyaları bile duruyor. Daha geç de gitmiş olabilirler. Şurada da bir merdiven var. Çıkalım mı acaba? Merdiven olan kısımda bu şekilde. Ama tabii ki yarım merdiven. Şu odaya da bakalım. Burada da dolaplar duruyor ama zemin çökmüş durumda. Gerçekten yani insan hüzünleniyor. Şimdi köyden yavaş yavaş ayrılıyoruz ama Erhan çok güzel bir tanımlama yaptı. Ne demiştin Erhan? Yani Hiroşima gibi. Evet. Yani sanki bir atom bombası atılmış. Gerçi o zaman komple yıkılıyor. Çernobil gibi de olabilir. Çernobil gibi terk edilmiş. Böyle terk edilmiş. Çok acayip ya yani. Burayı ben hüzün kelimesi Bugün de dertlendik evet, yani. yine dertlendik. Vallahi dertlendik yani. Üzücü. Ereköy'de böyle bir taverna var. Buraya gelelim dedik. Bütün Rumlar da buraya gelmiş. Bizim hatta Yorga amca da burada dans ediyor. Hemen göstereyim onu. Tavernanın dekorasyonunu pek beğenmesem de ortam çok keyifli, çok güzel ve fiyatlar da çok uygun. Biz bir Yunan salatası söyledik. 330 TL. Kocaman saganaki peynir. O da galiba 300 TL'ydi ve daha da ilginci karides, kocaman tereyağlı karides 500 TL. Lezzetini de çok merak ettim. Nasıl acaba? Oh, çok güzel. Güzel. Biralar da 250 TL ama Yorga amca dedi ki sizin biralarınız benden olacak diye, sağ olsun. Arkadaşlar Gökçeada'nın merkezine geldik şimdi ama anlatmaya başlamadan önce sizden bir ricam olacak. %80'iniz benim videolarımı televizyon ekranlarından izliyor. O yüzden abone olmaya muhtemelen üşeniyorsunuz ama sizden ricam şu an elinize televizyon kumandasını alıp durdurmanız. Ve hemen ardından elinize telefonunuzu alıp YouTube uygulamasında Orçun Dalaç'tan yazarak kanalıma abone olmanız. Ama lütfen üşenmeden yapın bunu. Hatta yorum da yaparsanız üstüne çok sevinirim. Çünkü siz yorum yaptıkça, videomu beğendikçe videolarım daha çok kişiye erişiyor. Ve bu da beni daha motive ediyor. Daha çok yeni videolar çekmemi sağlıyor. Teşekkür ederim. Bu arada Gökçeada'ya daha önce geldiğimde merkezde bu otelde kalmıştık. Onu da göstereyim dedim. Şunu da söylemiş olayım. Hem 2020'de kaldığım bu otelin hem şu anda kaldığımız otelin hem de farklı gittiğimiz işte restoranların, kafelerin, tavernaların isimlerini video altındaki açıklamaya yazacağım. Bazılarının linkini de ekleyeceğim. Videoyu izledikten sonra muhakkak açıklamalara bakmayı da unutmayın.
Gökçeada'nın merkezin şu andaki adı Çınarlı ama eski adı Panaya. Panaya zamanında Rum nüfusun adada en yoğun olduğu yermiş. 1960'lardan itibaren gitmeye başlayınca burası tamamen boşalmış ve Türk nüfus yerleştirilmiş. 2000'li yıllardan itibaren tekrar adaya dönüşler başladı, biliyorsunuz, anlatmıştım. Bu dönen Rumlar merkez yerine daha çok köylere dönüyor. Çünkü artık merkezde hem mimari doku eskisi kadar kalmamış, daha da önemlisi onların bıraktığı sosyal doku kalmadığı için merkez yerine köylere yerleşmeyi tercih ediyorlar. Ama tabii genç nüfus kışın köylerde sıkıldığı için, Yorgo da anlatmıştı zaten, onlar daha çok buraya gelebiliyor. İşte burada da ev tutuyorlarmış. Çünkü arkadaşlarıyla burada kışında kafelere vesaire gidip sosyalleşebiliyorlar. Gökçeada'nın merkezinde böyle güzel binalar var ama çok fazla sayıda da şu tarz bina ve tabela kirlilikleri var maalesef. Bu binalardan dikmişiz bolca. Arkadaşlar maalesef Gelibolu'da yangın çıktı. O yüzden Gökçeada'da elektrikler kesildi. Yani çok üzücü, ülkemizin her yerinde böyle durmadan bu sene yangınlar çıkıyor. Normal değil bu, bana hiç normal gelmiyor. Arkadaşlar günaydın. Bugün Gökçeada'daki son günümüz ve hava hala rüzgarlı ama rüzgara rağmen bu arkamda gördüğünüz koyda dalga yok. Çünkü çok korunaklı bir koy. Hem bu korunaklı yapısından dolayı hem de kum bir plaj olmasından dolayı çok da tercih edilen bir koy. İsmi Las Koyu. Plajın hemen yanında böyle bir işletme de var. Manzarası çok güzel. Şurada da şezlong ve şemsiyeler de kiralanabiliyor. 2 şezlong ve 1 şemsiye 700 TL imiş. Ama tabii ki biz şezlong yerine kendi sandalyelerimizi getirip keyif yapmayı tercih ettik. Arkadaşlar burası gerçekten en keyif aldığım plajlardan biri oldu burada. Su içinde böyle ilk başlarda küçük küçük taşlar var. Sonra biraz derinleşiyor. Tekrar sonra sığ hale geliyor ve kum var. Ve su pırıl pırıl, gerçekten çok sevdim. Bu arada buranın eski ismi de Las Koyu'nun Snapida. Peki neden Las Koyu denmiş onu da anlatayım. Bu koyun hemen üzerinde Şahinkaya diye bir köy var. Burası 1970'lerde Trabzon'un Şahinkaya köyünden getirilen ailelerin yerleştirildiği bir köy. Ondan dolayı da aşağısındaki bu koya Las Koyu denmeye başlanmış. Arkadaşlar böyle güzel bir plajda şu duruma bakabilir misiniz? Erhan demin çok güzel tarif etti. Dedi ki buranın doğal dokusu gibi olmuş bu izmaritler. Yani bunları buraya atana vatan haini denmez de ne denir? Siz söyleyin. Yani benim anlamadığım şu, bunları böyle alıp yanınıza götürmek ne kadar zor olabilir? Yani birisi gelse sizin evinizde yere atsa ne hissedersiniz? Yani bu aynı şey. Ha plaja atmışsın, ha evin içine, ha kendi evine, ha başkasının evine, ha başkası senin evine atmış. Yapmayın şunu. Benim gibi düşünen birileri bakın buraya böyle bir tabela koymuş. Yere çöp atanlara duyuru. Öyle bir musibet sizi bulsun ki aklınıza ilk bu yer gelsin. İyi günler, gülen surat. Mükemmel seslendirmesi için Erhan'a teşekkür ederiz. Rica ederim. Arkadaşlar şu anda Gökçeada'nın ormanlarından geçiyoruz ve biliyorsunuz artık çok fazla yangın oluyor. Ben artık böyle geçtiğim zaman ormanlık bir yerden gerçekten korkuyorum. Buraları da mı yakacaklar acaba diye. Yani muhtemelen sizde de oluyordur böyle bir şey. Bu artık bence doğal çıkmıyor bu yangınlar. Kesinlikle buna inanmıyorum. Yangın uçakları senelerdir alınmıyor. Bunlarla ilgili bir önlem alınmıyor. Yangın çıktıktan sonra yeterli müdahale yapılmıyor. Burada tabii ki şeyleri bunun dışında tutuyorum. Orman çalışanlarımıza, onlar elinden geleni yapıyor. Ama ben bilinçli olduğunu düşünüyorum bu planların. Maden olan yerlerde de en çok yangın çıkıyor ya da sahil şeritlerinde imara açılabilecek yerlerde. Çok üzülüyorum. İnanılmaz üzülüyorum. Yani benim için her ağaçta bir canlı insandan hiçbir farkı yok.
Adanın en güzel köyünü en son güne bıraktık. Buranın ismi Bademli, eski ismi de Gliki. Şu anda çok az bir Rum nüfus kalmış. Türk nüfus daha fazla ama benim gözlemim şu. Evler çok güzel restore edilmiş. Yeni satın alan Türkler de gayet buraların kıymetini bilen, tarihi dokunun kıymetini bilen insanlar gibi görünüyor. Çünkü evler gerçekten çok güzel yapılmış. Bu köyde en sevdiğim şeylerden biri de tam arkamda gördüğünüz 500-600 yıllık olduğu söylenen çınar ağacı. Gerçekten devasa ve çok insanı etkileyen bir ağaç. Mesela şu evin güzelliğine bakar mısınız? Renkler vesaire ne kadar hoş duruyor. Bu köyde de diğer Gökçeada, İmros köyleri gibi çok fazla kedi var. Buralarda da böyle kafeler var. Bazı binalar restore edilmiş, bazı binalar eski halinde. Şurada da küçük bir meydan var. Hemen bakalım. Bu meydanda da kafeler var. Çok keyifli duruyor. Bol bol kedi yine. Şuralarda da böyle tasarım ürünlerinin satıldığı böyle dükkanlar da mevcut. Bu da köyün kilisesi, Çan Kulesi gerçekten ilginçmiş, dikkatimi çekti. Size de göstereyim dedim. Şuraların güzelliğine bakar mısınız? Coğrafya ayrı güzel ve yapılan binalar coğrafyayla çok böyle bütünleşmiş ve başka bir konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın yerdeki taşlara, köylerde olması gereken yollar böyle arkadaşlar ama bizde ne yapıyor insanlar? İşte arabalarının lastikleri incinmesin diye asfalt istiyorlar. Hayır arkadaşlar, köylerde yollar böyle olur. Bir konu daha var değinmek istediğim. Bakın arkadaşlar, elektrik ve telefon direkleri ahşap olması gereken de bu zaten. Biz ne yapıyoruz ama genelde her yerde? Bunun yerine beton, çirkin direkler dikiyoruz. Böyle tarihi dokuyla uyumlu olmayan. Lütfen belediye başkanlarına sesleniyorum. Bunu yapmayın. Buralara daha uygun, tarihi noktalara uygun direkler dikin. Bademli'de yani Gliki'de Stenada diye böyle bir kafeye geldik. Stenada Rumca'da dar sokak demekmiş. Burası da eskiden köyün bakkalıymış. Şu an işleten ailenin babası işletiyormuş. Çok güzel, acayip beğendim ya. Deminki kafenin bahçesiydi. Asıl bu bakkal kısmı ve dar sokak dedikleri kısımda burası. Kafenin bahçesinde böyle bir de erik ağacı var. O kadar güzel görünüyor ki. Biz çocukken de böyle Eskişehir'de dedemin bahçesindeki ağaçlara tırmanıp erikleri koparırdık. Bir tane kopardım ben de, temizledim de biraz. Bakayım tadı nasıl acaba? Erik likör. Atanas abi sağ olsun bize şimdi erikli likör ikram ediyor. Bir onun da tadına bakalım. Erik de çok güzelmiş bu arada. Şimdi fiyatları da söyleyeceğim ama ondan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu şu an oturduğumuz sandalye ve masa evlerinden gelmiş. Yani çok eski mobilyalarmış. Onu bir belirteyim dedim. Fiyatlara geçiyorum. Americano 170 TL. Mozaik pasta 200 TL. Ve kafede böyle bir albüm de vardı. Şuradan göstereceğim. İçinde köyün eski fotoğrafları var. Mesela bu ağaç, gördüğünüz dut ağacı, bu arkamdaki ağaç binalarda duruyor. Bu köy kahvesiymiş. Şu anda da kafe olarak kullanılıyor. Estisat Güneş var. Orada yazıda yazıyor. 1903 yılında yapılmış. 1900 restore et. 1900 hangi sene yapılmış o zaman? 1850'ler civarı falan. Sonra bir depremde bina da dahil, köydeki bütün yapılar da dahil hasar görüyor ve bu hasar sonrasında tekrar bir yapılanma başlıyor. Siz işletmecisiniz anladığım kadarıyla. Burası muhtarlık binası. Muhtarın ofisi üst. Ama eskiden kahve... Aynı. Tabii, hep kahve. Muhtar mı işletiyormuş? Evet. Kahveyi. Adanın yerlileriyle söyleşiler yapmamızın sebebi bu. Onlardan duyarak. Eşiniz gelecek değil mi? Gelecek. Onunla da konuşalım. O daha detaylı bilgi verir çünkü daha güzel anlatır. Bu eski fotoğrafı. Gördüğünüz gibi Sıvalı. Evet. Buradaki fotoğrafta da öyle. Şu anda ben de merak ediyorum, arkadaki ev cumbalı, diğer mimariden farklı. Daha zengin olanlar bu şekilde cumba yaptırıyorlarmış evlerine. Herhalde onun bir statü göstergesi olarak böyle ilginç. Bir de ev içindeki yaşam şartları değişiyor yıllar içerisinde. Mutfaklar eskiden ayrıymış galiba burada. Hala daha bazı konutlarda mesela bu evin mutfağı dışarıdadır. Teşekkürler bilgiler için Dilek Hanım. Çok sağ olun. Bu fotoğraftaki kişi Atanas abinin kayınvalidesi, bu köylü ve bakın arkada şu an gördüğünüz yer aynı yer.
Arkadaşlar tuvaletim geldi doğal olarak. Çok uzun vakit geçirip bir şeyler içince. Tuvalet sordum. Buradaki kafelerin tuvaletleri yokmuş. Çünkü bu binalar eski usul yapılıyor. Ama köyün bir umumi tuvaleti varmış. Ama buranın anahtarı da kimseye verilmiyormuş. Bana çok saçma geldi. Çünkü diyorlar ki işte kaymakamlık ödenek vermiyor bu tuvaletler için. Neden vermiyor onu da anlamadım. Kimisi de diyor ki buraya işte yeni evlerini alanlar, demiştim ya az önce, çok güzel restore ediyorlar vesaire diye. O kişiler köye başka kişiler gelmesin diye galiba kaymakamlar vesaire böyle bir ricalarda şeylerde bulunup belki tanıdıklar buraya ödenek verilmesini engelliyorlarmış diye bir şey duydum. Kaymakamlığa buradan seslenmiş olayım. Belki oradan bir yetkililer izler, doğrusu nedir bize anlatırlar. Ama bu köyde bir umumi tuvaletin olması gerekiyor bence. Selamlar, isminizi alabilir miyim? İsmim Andrula efendim. Andrula Hanım, siz bu köylüsünüz değil mi? Bu köyde doğdum, evet, ve uzun müddet yaşayamadım. İlkokulun 1. sınıfını burada okudum. Sonra 64 olaylarından ilk göç başladı. Bu dediklerim sadece bizim aileye ait bir şeyler değil, yani ada çapında. Evet, ilk göç bizim İstanbul'a oldu. Orada ilkokulu, ortaokulu, liseyi bitirdim. Oraya gitme sebebiniz burada okulların kapatılması değil mi? Kapatılması değil de Rumca olan ana dilimizin yasak olması. Annelerimiz, babalarımız biraz paniğe kapıldılar. İşte Rumca bilemeyecekler, konuşamayacaklar, gezemeyecekler diye. Bir de bu köyün her zaman okuma yazma seviyesi sanki diğer köylerden biraz daha yüksekti. Onun için toplu gençler, bizim neslimiz taşındı. Bazıları doğrudan Yunanistan'a, bizim yavaş yavaş oldu. Siz önce İstanbul'a, evet, sonra üniversite için galiba değil mi? Evet, çünkü Kıbrıs olaylarına düştü üniversitede. Hiç sınava girmedim. Halbuki ablam İktisat Fakültesini bitirmişti İstanbul'da. Şimdi o çocukluk anılarımız hakikaten biraz acılarla dolu. Çünkü babamızı burada bırakıyorduk. Düşünün biz 8 yaşında, ben 2. sınıf talebesiydim. Ha, çok küçükken gittiniz siz. İkinci sınıfı orada başladım. Bizim de size çok tuhaf gelecek bir şey var. Ben 1. sınıfı burada okudum. Türkçeyi öğrenemedim. Çünkü öğretmenimiz sadece alfabeti falan öyle. İstanbul'a gittiğimizde İstanbul çocukları çok güzel Türkçe konuşuyorlardı. Hatta onların şivesi, her şeysi çok farklıydı. İstanbul'da da Rum okullarına gittiniz değil mi? Özel Rum okullarına. Çok dışladık. Orada işte şivemiz farklıydı. Adaya özgü bir şivemiz vardı, bir lehçemiz vardı. Onun için biraz kenara atılmış gibi ben çocuk olarak. Oradaki diğer İstanbullu Rum çocuklar sizi dışladı. Tabii onlar da çocuklar ama çocuklar biliyorsunuz. Çocuklar birbirine zorbalık yapıyor. Tabii ki zorbalık yapıyor. Öğretmenler de biraz zorladı. İşte senin Türkçen yok filan. 1. sınıfa indireceğiz derken. İşte öyle oldu. Yıllar çok çabuk geçti. Hasretle geçti. Çünkü devamlı tatilde burada geliyordu. Babamız vardı. Lafınızı böldüm. Anneniz babanız köyü hiç terk etmedi ama değil mi? Annemle beraber gittik. Annem gitti. Babam burada kaldı. Ninemle beraber, anneannemle beraber. Onlar hiç ayrılmadı köyden. Yok, tabii ki ayrılmadılar. Babam bu dükkanı 84 senesinde kadar işletiyordu. Ama gittikçe düzeleceğini daha da kötüleşiyordu. Çünkü insanlar devamlı göç ediyordu. Köy boşalmaya başladı. Biliyorsunuz köyümüzde değil, ada çapında istimlak oldu. Köyümüzü de etkiledi. Köyümüz şöyle teller içinde kalmış bir ufacık bir yer kaldı. Yani bütün verimli topraklarımız, ovalarımız, bağlarımız, çiftlik yerlerimiz, bunlar hepsi istimlak olmuş. Tabii ki insanlar geçinemeyecek hale geldiler. Yani o bakımdan da çok zorluk çektiler. Onun için gitmek zorunda kaldılar. İşte babam biraz idare etmeye çalıştı dükkanla beraber. Zor yıllardı. Hatta şunu hatırlıyorum, çocuk gibi annemiz babamız topladı bizi. Ablama beraber dedi, şimdi sizin ne varsa hiçbir şeyiniz kalmadı dedi bize. Tabii ki bir ufak çocuğun kulaklarına bu biraz hem garip hem yani geldi. Her neyse böyle büyüdük. Yunanistan'a gittiğimizde orada da zannetmeyin bizi böyle herkes kucakladı. Evet. Hatta başta almak istememişlerdi buradan göç edenleri. Biz şöyle gittik. Biz pasaportla gittik. Yani liseyi burada bitirdik. Pasaport talebe olarak gittim oraya. Ama hiçbir zaman kendimi Yunan tanıtmadım. Ben buralıyım. Siz kendinizi Türkiye'ye ve İmroz'a, Gökçeada'ya ait hissediyorsunuz değil mi? Tabii ki. Zaten öyle hissetmeseydim bu yaşta geri dönmezdim. 11 senedir burayı çalıştırıyoruz. Babamın bakkallık dükkanıdır. Ona verdiğim sözü tutmak için açtım burayı. Çok iyi yapmışsınız. Çok güzel olmuş zaten. Sağ olun. Güzel değil ama bizim için manevi değeri çok büyüktür. Maddi değerine hiç şey vermiyoruz. Yine kendim için konuşabilirim. Benim Türk toplumuyla tekrar yüzleşmem bana çok iyi geliyor. Çünkü çocuk olarak, genç olarak bizleri istemiyorlar. İşte bizleri kovuyorlar. Böyle bunları duyuyordum alçak sesle annemle babam konuştukları zaman. Ve biliyorum ki Türk toplumu bizi çok seviyor. İnsanlar birbirimize ayıracak hiçbir şeyimiz yok. Zaten ben
ben burada hep barışçılıkları ata 11 sene burayı çalıştırıyorum. İnsanlarla konuşuyorum. Çünkü konuşmadığım gün diyorum bu kaybolmuş bir gündür. Bizim de burada rengimiz var. Hiç kimseye buralı olamazsın demiyorum. Burada doğmuş büyümüş çocuklar var. Tabii ki buralı hissederler. Ama bizim de sadece üstten değil alttan da atalarımız yanıyor. Sizin daha burada kökleşmiş bir kültürünüz var. Köklerimiz var. Ve zannedersem bu farklılığımız demeyeyim ama bizim kültürümüz bu topraklara da çok daha güzel uyar. Şunu eklemek istiyorum. Benim gibi veya benden daha genç dönmüş olan İmrozlular için de konuşabilirim. Hiçbirimiz zengin olmak için dönmedik. Bir hasret, bir aşk, bir sevgi. Biz kendimizi tanıtmıyoruz. Yani biz esnaf olarak sırf para kazanmak için gelmedik. Kendimizi tanıtalım. Bizim de bir kültürümüz var. Bizim de bu yerlerde bir bağlılığımız var. Bunları da sizlere aktarmak çok güzel oluyor. Bazen kızdığım zamanlar nasıl oluyor? Sırf kahve içmek için gelenlere. Diyorum burada sadece kahve yeri değildir. Burası bir tarih yeridir. Buranın bir geçmişi var, bir tarihi var, bir güzelliği var, bir uygarlığı var. Buna da biraz sorsanız çok daha mutlu olurum bence. Aslında bu videoyu bundan da çektim. Yani bu adada sadece sizinle diğer köylerde de bunu yaptım. Çünkü gelen kişilerin birçoğu buradaki bu tarihten, yaşananlardan haberi yok. Evet çok güzel köyler var. Birçoğu gezip gidiyor. Ben aslında herkes öğrensin istediğim için. Çünkü sizin buraya kattığınız çok güzel bir kültür var. Mesela bu köy ruhunu bence hani yeni evleri satın alanlar değil, sizler yaşatıyorsunuz. Siz çünkü geçmişini biliyorsunuz. Ben burada Aştürkçemle bir şeyler anlatmaya çalıştım. Çünkü herkes burada hızlı geliyor. Her servisi hızlı istiyor. Her şeyi hızlı istiyor. Burası İstanbul olamaz. Burası merkez olamaz. Bu köylerin farklılığı vardı. Bunu sezmek, görmek sizlere kalıyor. Ama vakti siz ayıracaksınız. Yani sırf bir selfie çektirmek için geçmeyeceksiniz bu yerlerden. Kesinlikle veya birkaç soru da sorsanız hiç kötü bir şey değil. Çünkü gençlerin bunları... Ama şu da var. Bazı insanlar da merak da ediyor ama çekiniyorlar da sormaya. Ben hani direkt böyle gidip konuşabilir miyiz diyorum ama birçok kişi merak etse de sormaya çekinen de olabiliyor. Yok ben benim yerimden bahsediyorum. Yani bana her zaman kimler konuşmak istediğinde ben tabii ki vakit ayırabildim ve konuştum. Maksadım beni tanısınlar diye bir şey yok. Yerimi tanısınlar diye bir şey yok. Ama hakikaten bu yerlerin farklılığını sezmek size kalıyor, görmek size kalıyor. Eski fotoğraflar koymuşsunuz ya. Bence o da çok iyi olmuş. Bu köydeki geçmiş o işte panayır zamanları vesaire. Eski güzel insanlar. Evet. Şimdi hakikaten gördüğünüz çok güzel evlerle dolu bir yazlık sitesidir. Artık köy ruhu kalmadı. Bunu üzülerek söylüyorum. Tek değişmeyen şey dağ kaldı. Dağın güzelliği kaldı. Çünkü insanlar farklıyız. Beklentilerimiz farklı. Her şeyimiz farklıdır. Ben bir de şu dikkatimi çekti. Mesela Tepeköy'de ya da Zeytinli'de daha çok böyle geri dönen Rumlar var ama bu köye daha az. Onu fark ettim. Evet. Bizim köyde Rumlar çok azdı. Zaten çoktan göçtüler öbür dünyaya. Kalanlar da bu sene gelemediler. Çünkü biz çok büyük bir su problemi de yaşıyoruz bu arada. 48 saatte 1 saat veriyorlar suyu. Bu tabii ki onların kulaklarına gittikleri zaman gelemediler. Çünkü hepimizin affedersiniz değil yani varlıklı insanların gibi alt depolarımız ve büyük şeylerimiz olmuyor. Biz zaten 15-20 gününe kadar geliyorduk. Şimdi 20 günde bir yaşlı çift nasıl yaşayabilir susuz? Yani mutlaka ekstra masrafa şey vardı. Siz peki şu anda yaz kış burada yaşıyorsunuz değil mi? 6-7 ay buradayız. Kışın Yunanistan'a gidiyoruz. Evimiz Yunanistan'dadır. Halkidiki'dedir. Ama ben burayı çok sevdiğim için buradayım. Burada mutlu oluyorsunuz. Tabii ki burada mutlu oluyorum. Yani bu yaşta emekliyim. Bu yaşta bu işi başka hiçbir yerde yapamazdım. Ama burada severek yapıyorum. Sırf sizlere bizleri biraz tanıtmak. Keşke biraz daha evvel gelseydiniz. O eski güzel bayanları görseydiniz. Nasıl insanları ağırlardı ki tanımadıkları insanlar. Geçen bir misafiri bile merhabalar, hoş geldiniz ve hiçbir zaman neden geldiğinizi sormazlarmış. Çünkü ayıptı. Misafir isterse söyler. Böyle bir kültür vardı. Evet aslında bizim Ege kültürü genel olarak buraya da benziyor. Ege'deki hangi köye giderseniz İzmir'de vesaire oralarda da herkes köyümüze hoş geldiniz diye böyle karşılıyor. İşte şimdi köyümüzde maalesef bu yok. Her gelene böyle ters bakıyorlar. Bu neden geldi? Ne istiyor bizim köyde? Halbuki böyle şeyler bizim zamanımızda söylenmezdi. Ben de şimdi böyle güzel restorasyonlar yapmışlar ama o köy ruhunu kaybettirmişler. Maalesef. Onu fark ettim. Çoğu zaman diyorum köyü yapan güzel duvarlar ve süslü evler değil. Köyü yapan
insanlardı. Şimdi bu yüksek duvarları görüyorsunuz. Eskiden duvarlar çocukluğumda ufacıktı, böyle alçaktı ki bir komşu öbür komşudan geçebilsin. Yani birbirimizi görmek bizim için sevinçti. Şimdi birbirimizi göremiyoruz. Görmek istemiyoruz çünkü çekememezlik var. Birbirimizi çekemiyor. Çünkü farklı insanlar bir araya toplandı. Herkes güzel bir ev gördü, satın aldı. Bu insanlar göçmüş bu dünyadan. Geride kalanlar farklı insanlar. Güzel insanlar. İnşallah sizin gibi böyle bu adalı olanlar gelmeye devam eder ama Bu bizim köy için biraz evet, yani... evler satılmış bile çoktan bu köyde. Evet. Çınar ağacımıza kadar gittiniz mi? Evet. Bizim kültürümüzde o çınar ağacın altında aşklar doğardı, salıncaklar kullanılırdı. Misafirlerimizi ağırlardık. Köy halkı bir bahane bulup orada toplanmak istiyordu. Şimdi korunma altına anlamına gelen her yere demirler atıp bu bizim kültürümüze aykırı. Ben onu söyledim Erhan'a. Dedim ki yani bu ağaçların etrafını böyle kapatıyorlar ama bu insan bağ kurmasın. Ben 5 sene önce gelmiştim. Aynen. Kucaklıyorduk. Ne kadar büyüdüğünü. Sarılmıştım ben de o ağaca 5 sene önce geldiğimde Biz o ağacın altında yoktu. oturduk, ağladık, aşık olduk, şarkılar söyledik, kuşların sesini duyduk. Yok oturulmazmış, yok zarar yok. Yüzyıllarca zarar verilmemiş bir ağaç ama zarar verebiliriz şimdi çünkü sular kesildi. Sularımız yok oldu. Bu da neden? Çünkü zihnilerimizde şöyle bir şey doğdu köyümüzde. Sular akmasın, herkes görmesin ki bol sulu bir yer oldu. Onlara musluk takalım. Ama yüzyıllarca akan dağdan gelen bir suya musluk taktığında ben annelerimden, babalarımdan çok duydum. Su kaçarmış, başka yere gidermiş. Ben sucu değilim, ben ziraatçı değilim ama bunlar sorulur da yapılır. Yani ille de musluk. Yüzyıllardır gelen bir şey bu öğreti yani. Şimdi kocam da biraz o da fanatik oldu. İşte bu kilitlerin bizim çeşmemizde olması yani hangi kültüre uyar? Bakın gösterelim Hangi böyle. kültüre uyar sizce? Evet. Hem kültürel olarak güzel değil hem estetik olarak da bozuyor zaten. Bütün cinayetler orada işlenmiş gibi yani bir zindan gibi. Ben 3. yılımız böyle görüyorum. Zannediyorum o ağaç hakikaten mutsuzdur. Çünkü hiçbir zaman demirler içinde alınmış. Ama diyeceksiniz Tepeköy'de de ağacı öyle aldılar. Yani, tam o da yanlış. Ben orada da söyledim. Gerçekten. Korunma altına ne demek? İnsanlara sevdireceksin her şeyi. Zorla demirler içinde alıp kesinlikle. Ben o ağaca sarılıp 5 sene önce geldiğimde hissetmiştim. Şu an hissedemedim ve gerçekten ben oradan geçmiyorum. söyledim. İnanabilir misiniz? Çeşmeye hiç gelmek istemedim çamaşırhaneye bu sene. Çünkü dayanamıyorum. Kocam yabancı olduğu için dayanıyor. Ben dayanamıyorum. Doğru. Ben onun susuzluğunu ve kupkuru olmasını dayanamıyorum. Buradan artık belediye mi, kaymakamlık mı kim sorumluysa ya da Turizm Bakanlığı mı lütfen o şekilde kapatmayın oraları ya da ağacın etrafına o şekilde demirler dikmeyin. Lütfen yani bu doğallığını bozuyor, insanların hissiyatını bozuyor. Böyle tabiatçı olamayız. Her neyse. Çok teşekkür ederiz değerli bilgiler için. Çok kıymetli. Bu seyahatimiz boyunca arada sırada böyle hüzünlendik, arada sırada güldük, dans ettik. Böyle değişik duygular yaşadık. Artık dönme zamanı geldi. Gitmeden önce size bu adaya da nasıl gelindiğini anlatmak istiyorum. Buraya gelebilmek için öncelikle Çanakkale'ye geldik İzmir'den. İstanbul'dan gelenler için daha farklı bir yol var. Çanakkale'den Kilitbahir'e feribotla geçiliyor. Arabalı feribot ücreti 570 TL ki bence bu kadar kısa bir mesafe için çok fazla. Çünkü İzmir'de de Körfez geçişi benzer mesafede ama feribot ücreti 200 TL civarında. Neyse daha sonra oradan Kabatepe'ye araçla geçtik. 10-15 dakika sürdü yol. Kabatepe'den Gökçeada'ya da feribot ücreti 1120 TL ki bence bu da ülkemizin ortalama geliriyle kıyaslanınca yüksek bir ücret. Devletin gerekirse buna sübvansiyon yapması lazım bence buraya ulaşım için. Ücretler bu şekilde. Online alırsak daha da pahalı. Bu arada online alın diye uyarılar yapılıyor. Şu açıdan işte yer olmayabilir de 1700 küsür TL'ydi. Fiyatlar bu şekilde. İstanbul'dan gelenler zaten direkt Kabatepe'ye gelebilir. Hiçbir şeyden boğazı geçmeye gerek kalmadan. Ulaşım bu şekilde.
Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah Gökçeada gezimden keyif almışsınızdır. Mümkün olduğunca size hem buranın turistik yerlerini anlatmaya çalıştım hem de adanın tarihiyle, geçmişiyle ilgili bilgi vermeye çalıştım söyleşiler yaparak. Videoyu izledikten sonra video açıklamalarına da göz atmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız da abone olmanızı bekliyorum. Hatta bir ricam daha var. Kendinizle birlikte 3 kişiyi daha abone ederseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Başka bir seyahatte görüşmek üzere.